Evet. Yine geldim. Ben geldim. Ozan Kurtbay. Aynen. Achtung. Arkadaşlar, astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ozan Kurtbay. Aynen diyorum ve yayınımıza başlıyoruz. Her akşamki gibi. Mayday. Achtung. Evet, Ay Terazi burcunda helalleşiyor artık arkadaşlar. Ay Terazi burcunda helalleşiyor ve Akrep burcuna oturan dengeler dönüşüme geçmek zorunda. Bu evrenin bir numaralı kuralıdır. Değer azaldı mı oraya dönüşeceksin, değer arttı mı oraya dönüşeceksin. Ama bir dönüşüm olmak zorunda, hiçbir değer aynı kalamaz. Neden? Çünkü zaman diye bir kavram var. Zaman içinde artar da eksilir de, dalgalanır da. Bu tamamen bizim matematiksel olarak ne yaptığımıza bağlı. Çaba sarf ediyor musun? Ekliyor musun üstüne matematiksel olarak bir şey? Mantık çerçevesinde. Evet. O zaman ya o değer stabil kalır ya da artar. Ya da ekliyorsundur ama eskisi kadar çok eklemiyorsundur. Stabil kalır ve azalmaya mahkumdur. Niye? Çünkü güncellenmiyorsun. Bu net. Matematik nettir abi. Buz gibi matematik. Şimdi açalım hemen Solar Fire. Solar Fire nerede? Hanimiş buradaymış. Solar Fire. Algoritmamızı açalım, matematiğimizi. Şimdik. Bugün ayın 27'si. Ay Terazi burcunda. Mayday. Tamam, saat 17. Güzel, yakışır. Saat 18 fark etmiyor, arada o kadar uzun boylu değil ama 25 derece. 25 derece artık sonuna gelmiş. Terazi hakkın rahmetine kavuşmaya yakın. Kaçta geçecek hemen bakalım. 27 evet. 28'inde gece yarısından sonra geçecek Akrep burcuna. Ve yarını komple Akrep burcuna geçireceğiz arkadaşlar. Yarın komple Akrep burcunda geçecek ve muhteşem olacak. 28'i Ay Akrep'te matematiksel olarak eksi. Dönüşeceksin çünkü. Eksi olmak zorunda. Bir halden öbür hale dönüşeceksin. Orada matematiksel bir tepkime olmak zorunda. O tepkimeyi de daha önce artık 100 defa söyledim. Bir şey inşa edebilmek için eksi değer gerekiyor. Bu bizim galaksinin işleyiş şekli. Eksi değer gerekiyor abi oraya. Dönüşüm demektir tepkime. Tepkime demektir eksi. Dönüşüyorsun çünkü. Dönüşmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Nereden dönüştüğün önemli. Yer altından dönüşüyorsun. Yani iç dünyandan. Yeraltı eşittir iç dünyası. Şurası dış dünya, insanların sende gördüğü yer. Toprağın altı, yeraltı, iç dünya. Hemen gir içine abi. İçinde duyguların, ruhun, Plüton. İçeriden dönüşeceksin. İçeriden dışarıya bir dönüşüm yaşayacaksın. O dönüşümü de zaten 2 gün sonra yay burcuyla yaşayacaksın. Yeraltıyla yerüstü arasındaki köprüdür yay. Bitti. Net. Nokta. Şu şekilde de şey yapabiliriz. Bu dönüşüm level'ı yeryüzünde de katman gider. Bu yüzden zaten mahalle semt ayrılıyoruz. O semtin değeri öteki semtinden değerinden daha yüksek. Senin o semte çıkman gerekir. Bunun için de bir şeyleri profesyonel öğrenmen gerekir. Bunun için yani o profesyonel öğrenme kendine değer, yatırım katman gerekir. O neyle yapılır? Yay burcuyla. Felsefe, öğrenme, yüksek akademik ilimler ya da herhangi bir konuda profesyonelleşme. Bunun için illa üniversiteye gitmen şart değil.
Üniversite Satürn'dür. Sıkıntı yoktur. Tescillemiştir seni. Çünkü Satürn tescillemektir. Sen bunu hak ettin abi. Nokta. Ama şu anda Plüton Kova burcunda olduğu için üst düzey bilinç, yani Satürn'ü de aşan bilinç. Yapay zeka. Şimdi yapay zeka farkındaysanız ülkelerde üniversitelere geçeli çok uzun bir süre olmadı. Ondan önce yapay zeka ile uğraşanlar ne yapacaktı peki? Hiçbir şeyi tescilleme şansları yok. Çünkü üniversiteye daha girmedi. Ama o adam o konuda uzman. Ne yapacak? Satürn yok diye. O bir değer kazanmayacak mı? Elbette ki kazanacak. Bu kendisini, kendi yarattığı ürünü dışarıya nasıl pazarladığı ve dışarısının bunu ne şekilde kullandığına bağlı olarak değişir. Orada yine Satürn girer devreye. Tescillememiştir ama onun bir değeri vardır. Bitti. Niye? Çünkü o oraya bir çaba sarf etti. Mayday, mayday. Ben daha oraya gelmedim der Satürn ama senin bir değerin yok değil. O değeri ben sana vereceğim. Geldiğimde tescilleyeceğim. Mayday, mayday. Aynen, geldiğimde tescilleyeceğim. Şimdi konuyu fazla uzatmayalım. Ay Akrep burcunda yarın ve Ay Akrep burcundayken açılara bakalım. Bakalım neymiş ne değilmiş. Ay Akrep burcundayken Merkür'le çok güzel bir açıya giriyor abi. Aynen, Merkür'le çok güzel bir açıya giriyor ve hem Merkür'le giriyor, daha çok Venüs'te çok güzel bir açıya giriyor. Çünkü Venüs Yengeç burcunda su, Akrep de su. Yani yaratıcılığınla Venüs Yengeç'te ne der? Yengeç nedir abi yengeç? Zodyak'ta 4 numaralı evi temsil eder. Yani en güvenlik alanımız. En güvenlik alanımız 4 numaralı ev, onun tam karşısı 10 numaralı ev, kariyer evi. İkisi de eksi de farkındaysan. Venüs Yengeç'te eksi. Matematiksel olarak eksi. Doyduğum yer eksi. Daha önceden söylemiştim. Yemek yiyorsun. O yemeği doymak için tatlı olarak yemiyorsun. Tuzlu olarak yiyorsun. Çünkü tuzlu matematiksel olarak eksi değerdedir. Tatlı matematiksel olarak artı değerdedir. Yemekten sonra o tatlıya geçersin. Bitti. Tamam. Evrende her şeyin bir matematiği var. Nokta. Şimdi kendi güvenlik alanını ve otomatik olarak kariyerini değersel olarak dönüşüme sokman gerekiyor. Çünkü denge artık oturdu terazide. O dönüşüm için olasılıkları zorlaman gerekiyor. O olasılıksal açı çok güzel bir şekilde Ay ile Yengeç burcundaki Venüs'le muazzam yapılmış. Onu artık orada çok güzel bir şekilde şekillendirmen gerekiyor. Lakin aşağıda Satürn diyor ki zorlaman gerekiyor. Zorlaman gerektiğini nereden anlıyoruz? Satürn, Venüs açısı, kare açı, zorlayıcı açı. Zorlaman gerekiyor. Çaba sarf etmen gerekiyor. Çaba sarf etmen gerekiyor ve bunun için de kendini dönüştürmen gerekiyor. Mayday, mayday. Öğrendiğin zaman o olasılıkları yapmak için çaba sarf ettiğin anda zaten o sarf ettiğin çaba seni dönüştürüyor. Farkında değilsin. Ben bunu yaptım. Oldu. Peki sen ne oldun? Ben bir şey olmadım. Olmadın. Görürsem söylerim. Onunla tepkimeye girdiğin her an sen de dönüşüme uğradın. Haberin yok sadece. Bunu ne zaman anlarsın? Onu ne zaman inşa ettin, inşa bitti, kullanıyorsun. Bir süre sonra geçmişine bir bakarsın. Sen eski sen değilsin. Doğru. Ben eski ben değilim. Onunla tepkimeye girdim. Değerlerim arttı. Yaşam biçimim arttı. Masraflarım değişti. Sosyal alanım değişti. O level'dan o level'a atladım. Farkında değilim. Çünkü bağlantı hepsi arka arkaya otomatik geliyor bunların. Sonra döndün eskiye. Bir baktın. Abi sen çok değişmişsin dediler. Hayır, evrildin. Dönüştün. Bunun için de Akrep burcunu kullanıyorsun işte. Akrep burcunun olayı bu. Tamamen burada. Dönüşüm. Yer altında duygusal dönüşüm. Verdiğin tepkilerde dönüşüm. Taleplerinde dönüşüm. Hedeflerinde dönüşüm. Dünyadaki felsefende dönüşüm. Her şey ruhta başlıyor. Akrep eşittir ruh. Bitti. Yarın buna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yarın tam olarak buna giriş yapıyoruz ve bunun için çaba sarf etmek zorundayız.
Achtung, matematiksel olarak. Şimdi bakalım tarot orada ne diyor? Ne diyor? Hemen okuyacağız ne diyor tarot? Aha. Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar, Akrep burcu Mars tarafından yönetilir. Mars gezegeni. Akrebin su olduğuna bakmayın. İçinde koskocaman bir Mars var. Hırs, mücadele, tuttuğunu koparan, bildiğin savaşan. Aynen. Böyle paramparça eden. Bu. Akrep bu. Akrebin öyle naif göründüğüne bakmayın. Akrep aslında yani hiç göründüğü gibi değil. Şimdi yükselen Koç ise eğer alçalanın terazidir. Alçalanın terazi ise 8 numaralı evin akreptir. Yani yükselen Koçlar yarın dış kaynaklar, başkalarının finansal gelirleri, ondan sonra ortaklıklar ve derin duygusal dönüşümler söz konusu. 8 numaralı ev. Rekabet. Her şey yarın orada tetikleniyor. 8 numaralı evde. Bakalım yükseleni Koçlar yarın bu konuda neler yaşayacaklar? Neler yaşayacaklar? Aynen neler yaşayacaklar? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Diyor ki bir süredir uğraşıyorsun ve uğraştığın her şey üst üste binmeye başladı. Yani bir değere, bir güce dönüşmeye başladı. Güç kartı sayın Koçlar. O şimdi Venüs, Jüpiter ortak yapımı. Kader çarkı dönüşmeye başlayacak. Gölge kimin adına? Gölgelerin gücü adına. Gölgeler, Plüton oğlum akrep boru değil yeraltı. Gölgelerin gücü adına dönüştürmeye başlayacaksın yarın. Ve dönüşüm bulunduğun noktada olamıyorsa olan noktaya gitmek zorunda kalacaksın. Yolculuklar gündeme gelecek. Bazı fikirlerden zihinsel olarak kaçacaksın. Bu burada olmuyor kardeşim, ben buraya gidiyorum. Done. Gitmek zorundasın. Orası olmuyorsa yani güncelleme olmuyor diye. Sen güncelleme olmayan yerde kalırsan gerilersin. O güncellemeyi kaldırabilen yere gideceksin. Mayday mayday. Aynen. Kılıçların altısına bakalım neymiş orada? Bir dur bakayım. Kılıçların altısı der ki dönemi kapatıyorsun arkadaşım. Dönemi kapatıyorsun. Dönüşmemiş dönemi kapatıyorsun. Otoritelerle konuşuyorsun. Bakın kardeşim bu böyle. Olmuyor. Yani olsa dükkan sizin. Ben emeği verdim ama artık burası bunu kaldırmıyor. Kaldırmadığı için ben bunu yapmak zorundayım. Müsaade var mı? Aynen. Müsaade var mı? Onlar da diyecek ki sen göster bakalım. Sen göster bakalım. Bize önce bir kanıtla. Kupaların kralı. Bize önce bir kanıtla. Ne nedir, ne değildir ve sen bunu nasıl yapacaksın? Kanıtla. Kupaların kralı. Yeteneklerini kanıtla bize. Sen de bunu kanıtladığın an done. Dönüşüm başlamıştır o zaman işte. 8 numaralı evden 9 numaralı. 9 numaralı evin sahibi kim? Yay. 9 numaralı sahibi yay. Yarın sayın Koçlar gölgelerin gücü adına diyeceksin ve yardıracaksın baba. Başka yolu yok. Yani matematiksel olarak 0. Tamamen o mantık oturmak zorunda yarın. Bitti. Gelelim şimdi boğa burçlarına. Yani ciddi işler, ciddi ilişkiler evet, sayın boğalar için. Bakalım nedir, ne değildir. Bakacağız şimdi. 1 numaralı kart dengeler boğalarda terste oturdu yalnız ha. Çünkü terazi boğaya göre Venüs'ün tersidir. Bakalım şimdi oradan nedir, ne olmuş? Dümen ne alemde sayın boğa? Dümen ne? Sorumluluklar yani dümen ne alemde bir süredir onunla meşgulüz. O dümeni dönüştürdünüz mü? Çünkü o dümeni değiştirmediyseniz denge oturmaz. Aynen. Oturmamıştır ama o dümeni dönüştürebilmek için risk almak zorundaydın. Aldın mı? Özel sektör, kurumsal firmalar. Aldın mı o riski? Aldın mı o riski? O riski aldın mı? O riski aldıysan güzel, sıkıntı yok. O riski aldıysan güzel çünkü aynı anda pek çok şey yapmak zorundaydın. Özel sektörün en büyük handikapı budur.
Sen yapmak zorundasın her şeyi. Sen düşüneceksin, sen hareket edeceksin, sen inşa edeceksin, sen strateji yapacaksın. Her şey senin elinde Sayın Boğa. Onu yapmak zorundasın. O dönüşüme girmek zorundasın. Çünkü bu senin algoritman, bu senin ciddi işler ve ciddi ilişkiler evinden. Matematiksel olarak başka bir açıklaması yok. Nokta. Orada peki olay nereye? O dümeni kırdıysa tabii. Dümeni kırmadıysa sıkıntı büyük. Ne kalacak? Ne, orada yapacak bir şey yok. Büyücü kartı ne diyormuş peki orada? Çizmedin ki kesesin diyor. Tamam. Desin. Bakalım nasıl çizecekmişiz? Ya hesaplarım tutmazsa? Yusuf. Boğa zaten matematiksel olarak eksi değerde savunmada. Ya benim hesaplarım tutmazsa? Ya benim hesaplarım tutmazsa? Diye. Hesaplarım tutmazsa o zaman o yatırımları unut kardeşim. Çok basit, net matematik. Yani o hesap, o sayısala giremiyorsan o sayısaldan bir verim bekleyemezsin. Çünkü girmedin. Çünkü o Rix'e yemedi. O Rix'e yemedi. O Rix'e yemediğince de o kupaların kraliçesinden bir sonuç elde edemezsin. Ama doğrularımız çok çakışıyordu. Abi risk adı üstünde. Risk. Algoritma senin mi? Ortak noktaya ulaşabiliyor musun? Ulaşamıyorsun. Tamam. O kişi veya kişilerle gittiğinde o ortak noktaya ulaşmıyorsan sana kattıkları şey senin değerine eşdeğer değilse zaten orada ne işin var? O zaman bu ciddi değildir. O tamamen senden faydalanmaktır. Ciddi manada hem de. O zaman zaten olmaz. O zaman zaten yardırıp gideceksin. Yönetim sende kardeşim. Yönetim sende. Bu senin icraatın. Yönetim sende. Şunla şu birleşip hesabın tutmuyorsa o hesabı, şu hesabı bırakıp gideceksin. Kendi yoluna bakacaksın. Tutanla bir araya geleceksin. Bitti. Net. Bu kadar basit. Matematik ya. Allah Allah. Niye zorluyorsun kardeşim? Oraya girmeyince de hesabın tutmuyor. Sen o risk, işte bunun adı risk. Üreteceksin kafanda. Büyücü kartı boşuna yok orada. Gelelim şimdi ikizler burcuna. Alçalan yay, ikizler için 6 numaralı ev. Organizasyonlar ve kararlar. O kararlarla ilgili dönüşümler. Bu mudur? Budur abi. Saldırın. Aynen. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Sayın ikizler. Sayın ikizler bir süredir otoritelerle meşguller. Bir süredir o otoritelerle acaba ne yaptınız? Ne yaptınız o otoritelerle konuştuk. İş çok karlıymış. İş zaten karlı oğlum. İş zaten karlı. Adamı hasta etme. Sen ikizlersin. Sen mantıksız insanısın. Kar olmayan yerde senin ne işin var zaten? Doğru mu? Doğru. O zaman ne konuşuyorsun? Şimdi boşu boşuna hava atma kimseye. Şu süreç içerisinde senin o otoritelerden aldığın hamleyi kendi organizasyonunda çok güzel kararlarla birleştirip küçük çaplı değişiklikler yapıp değneklerin şövalyesine yardırman lazım sayın ikizler. O algoritmayı geliştirip büyütmen lazım. Orada yapacak hiçbir şey yok. Bunu aşabildiysen ama, onları ikna edebildiysen ama, ikna edemediysen onlar seni ikna ettilerse yani geçeceksin o işi. Aynen. Gelelim şimdi orta kart ne diyormuş bakalım sayın ikizlere. Ne dersin? Selamı var. Aynen selamı var. Ve diyor ki seninki illüzyonlar peşinde koşturuyor. Konuşuyor havalı. Ama ön yargılarla had safhada kesin bu olur ben onu biliyorum kesin bu olur. Bu tam ikizler taktiği. Bu olur kesin. Hadi lan önce bir kanıtla. Allah. Kesin mesin yok. Önce bir kanıtla. Önce bize o kara kaplı defteri aç bakayım. Doğru mu değil mi? Ya. O ön yargılarını geçmediysen bilinç altındaki o ön yargılara geç. Çünkü bilinç altın diyor buna. Kesin böyle olacak. Niye? O yüzden bizim daha az enerji sarf etmemiz lazım. Daha az enerjiyle hangi geleceği kuruyorsun abi? Daha az enerjiyle hangi geleceği kuruyorsun? Ama olmaz. Gaz kaçırır. Hangi kanıta dayanarak?
benim algoritmama dayanarak senin az enerjiyle çok üretmeye çalıştığın algoritma mı? Evet. O zaman bu iş yatar. O yatırımı yapmak zorundasın arkadaşım. O hesabı tutturmak zorundasın. Ön yargılarını bir kenara bırakmak zorundasın. Bunların hepsi zorundasın. Bitti. Çünkü sen otoriterlerle böyle konuşmadın abi. Onlara sundun. Onlara zaten böyle konuşursan unut konuyu. Unut yani. Onlar kanıtla konuşur oğlum. Kesin böyle olacakla konuşmaz. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. 5 numara yaratıcılık evi ve flört evi. Yengeçler hey ne flörtü. Ayıp denen bir şey var. En güvenlik alanında flört mü? Gelişim nerede abi, dönüşüm? Sen o flörte, o akreple girersen kendini unut ya. Oğlum sen gizli şehvet. Aynen yengeç, sen gizli şehvet. Akrep zaten seksin dibi, ruhla bütünleşmesi. Unut kendini o zaman sen. Ya bitti, konu kapanmıştı. Şaltere indirin abi. Aynen. Yengeçte 5 numaralı ev, 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayı yengeçlerde? Belli. Abi bak, az önce ne dedim? Şalteri indir. Bak şalter. Matematik şaşmaz. O şalter indi mi abi? Bir süre önce bir şalterle meşguldünüz siz. Biz bakıyorduk böyle tık 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 tık. Ne yapıyorsun şalteri sen? Tık 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 tık. Yemiyor değil mi? Delikanlı gibi söyle. Yemiyor değil mi? Büyümeye ve kendi daha önceki yaptıklarının bir kısmını kaybedip daha ruhsal olarak olgunlaşmış bir noktaya geçmeye yemiyor. Öyle konuşurken çok iyi. Ama icraata gelince ne yaptın sayın yengeç? Ne yaptın? Ne? Yüzleş bakayım kendine. Bir yüzleş. Matematiksel olarak bundan sonra bir adım sonrası yüzleşmek olmak zorunda zaten. Başka olasılık yok. Kendini kaybettin orada. Sonra iş ciddiye bindi. Baktın yengeç böyle götüm Yusuf götüm gidiyor. O orada yüzleşme olmak zorunda. Ama elle tutulur bir şey yok. Sen ne kattın da elle tutulur bir şey? Ben çok şey kattım. O zaman bekleyeceksin abi. Hemen paniğe kapılmayacaksın. Yeni düzenin oturmasını bekleyeceksin. Bunun için de senin dönüşmen gerekiyor abi. Bakış açısı, yani senin şimdiki bakış açın, yani bundan önceki bakış açın, bundan sonraki bakış açınla tutmaz, imkansız. Hiç şansın yok. Zaten şu anda bir şey bekleme, her şey dönüşüm aşamasında. Dengeler oturdu, şimdi dönüşecek. Hemen bir şeyler istiyorum. Abi dengeler yeni oturdu, şu anda dönüşüyor. Önce şu dönüşüm bir tamamlansın, ondan sonra hallederiz o kısmı da. Ayıp denen bir şey var ya. Elini vicdanına kaldıysa elini vicdanına koy. Yeni bitti. Vicdanın yeni bitti. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı. Vicdan yeni bittiyse sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Sen şimdi komple pintiye sarmışsın. Aynen. Niye bir yere kadar canım? Allah Allah. Tabii. Peki sorumluluklar? Hadi. Sen daha önce kattın diye, şimdi karşı taraf katmıyor diye sorumlulukları kim yerine getirecek abi? Oturup bekleyeceksin mi böyle? Sorumluluklar kaçtı böyle, geçti gitti. Seninki hala yeni sorumluluklar. Oğlum hala ne sorumlulukları? Olay gitti. Ne sorumluluğu? Sorumluluklar. Obsesif misin lan sen? Hangi sorumluluklar? O illüzyona kapıldın sen. O illüzyona kapıldın. Hiç oturdun, karar vermedin. Direkt şey gibi sayıda sorumluluklar, sorumluluklar canım ayıp denen bir şey var. Sorumluluklar. Niye geçsin haber? Ayıp denen bir şey var abi. Sorumluluklar. Ne yaptın peki? Ayıp denen bir şey var abi. Sorumluluklar. Gelmedi mi? Ayıp denen bir şey var abi. Sorumluluklar. Yani ne dersen ne derse desin aynı takıldı oraya çünkü o. Peki sen ne yaptın? Oraya girmeyelim. Ne demek? Oraya gireceğiz oğlum. Oraya gireceğiz. Orada yapacak bir şey yok. Oraya gireceksin. Oraya girmek zorundasın. Yoksa bu dönüşümü yaşayamazsın. Öyle. Sen ne yaptın? Kim? Ben neyi? Böyle götüm.
Yengeç, bunu yaşamak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Gelelim şimdi aslan burçlarına. 4 numaralı ev boru mu? 4 numaralı ev boru mu? Yengeç o yaratıcılığını konuş. Bir şey yapmak zorunda. Ama yapabilirse tabii. Aslanlar 4 numaralı ev. Zodyak'ta güvenlik alanı ve kariyer. Bakalım orada nedir ne değildir sayın aslanlar. Bakacağız. Aynen. Siz de dümen peşindeymişsiniz zaten. Ben bir oyun oynamadım. Dümen derken direksiyon oğlum. Allah Allah, dümen değil. Ayıp denen bir şey var. Hemen oraya çekme. Bu dümen. Sorumlulukların olduğu dümen. Oyun oynadığın dümen değil. O dümene ne yatırım yaptın da 10 numaralı eve geçip verim almayı bekliyorsun? Hadi cevap ver. Cevap ver lan. Dönüşüme gireceksin çünkü o yatırımla sen. Allah Allah tabii. Onunla dönüşüme gireceksin ama benim hesabımı tutmuyor. İşte o kısmı bizi ilgilendirmiyor. Dengeler oturdu. Her şey tamam. Terazide. Bundan sonraki aşama yatırım yapma. Sabit kal. Ben burada sabit kalsam olmuyor mu? Kal. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Kal. Ama sonra niye geçmişte kaldım diye, niye geride kaldım diye ağlamak yok. Öyle ben en iyisini biliyorum, ben şu, ben bu diye demekle olmuyor. Demekle olmuyor. Orada yapacak bir şey yok. O hesabı tutturacaksın. Ayıp denen bir şey var. Aynen. 2, 3. Neymiş? O geçmiş kapanırsa o hesap tutacakmış zaten. O sorumlulukların başına geçtin. Hemen kırdın böyle en pratik yoldan. Orayı kim kapattı? Orası kapanır. Onlar kapattı. Algoritma kimin? Cevap yok değil mi? Hiç şaşırmadım cevabın olmayışı. Algoritma senin. Sen onlara attın hemen topu. Niye? Burası daha pratik diye kırdın direksiyonu buraya. Kıramazsın abi. Kapatıp da gelecektin. Yapacak bir şey yok. Kapatıp da gelecektin. Bunun için ziyadesiyle yorulacaktın. O kırılma noktasına gelecektin. O denge oturacaktı. Ondan sonra mücadeleye devam edecektin. Ben sabit kalayım. O şöyle olsun. Ben böyle olsun. Bak onu kandırdım. Şunu kandırdım. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Deyince olmuyor işte olay. Deyince olmuyor. Ondan sonra hesap tutmuyor. Yapmak zorundasın abi. Yapacak bir şey yok. Gelelim sayın Başak burçlarına. Hangi? 3 numaralı var mı? 3'ten 4'e atlıyor. Boru mu? Aynen. Sayın Başaklar. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki bir süredir önünüzü öngörebiliyorsunuz. Evet. Bir süredir ama çok uzun bir süre olmadı ama. Şimdi benim de yükselenim Başak ya. Çok uzun bir süre olmadı ama daha yeni daha yeni görüyorum. Tamam, yani benden çok fazla bir şey yardım beklemeyin yani. Daha yeni görüyorum. Sen tırsıyorsun değil mi lan? Delikanlı da söyle. Yani iki gözün önüne aksın de. Hadi iki gözüm önüme aksın. Şey yapamıyorum de. Tırsmıyorum de. O bilinçaltı beni dürtmüyor de. Ben de delikanlısan söyle Başak. Bakışından belli oğlum. Aynen. Bakışından belli. Bakışından belli. O aşacaksın abi. O aşılacak. Yapacak bir şey yok. Sende yoksa etrafında var, onlar seni tutuyordur. Kesin orada matematiksel olarak bir şey olmak zorunda. Matematiksel olarak bir şey var. Soru işaretlerim var. Külliyen yalan. O soru işaretlerinin hepsi bilinçaltından geliyor. Külliyen yalan. Ne yapmaya çalışıyor? Seni ezberinde tutmaya çalışıyor. Niye? Risk olmasın. Peki önünü sayın bilinçaltı hani önünü öngörebiliyordun. Önünü öngörebiliyorum ama bu değiştirmek zorunda olduğum anlamına gelmiyor. Nah gelmiyor. Yalana bak. Külliyen yalan. Niye de risk almak istemiyor. O alanı kaybetmek istemiyor. Güya seni koruyor. Allah Allah tabii. Yapacak bir şey yok oğlum. Yapacak bir şey yok. Şımardı. Aldı böyle. Önünü de öngördü. Şımardı seninki iyice. Bilinçaltı tabii kim olacak başka? Bak şımardı. Hi diye şımardı. Ama iş ciddiye binince Yusuf. Yemezler oğlum. Yemezler. Komple bilinçaltı, bilinçüstü, beden hepsi inandığın yolda yürümeye devam etmek zorundasın. Yerler o korkunu.
O sabah kahvaltısından önce hem de. Yerler o korkunu, o hesap tutmak zorunda oğlum. Aldın, alırken iyi. Çünkü almasa önünü görmez. Aynen. Aldı, alırken iyi ama icraata gelince yemezler. Kıvıramazsın Sayın Başak. Yemez. Akrep orada nereni beller? Bunu söylesem bu gece uyuyamazsın. O yüzden onu yapmak zorundasın. Götüm götüm geri geri gidemezsin. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. O zaman 4 numaralı evi unut. Çünkü 3 numaralı ev 4 numaralı eve. Ondan sonra güvenecek hiçbir şey kalmayacak. Hadi. Güvenecek hiçbir şey kalmayacak. Gelelim şimdi terazi burçlarına. Sayın teraziler. Nedir ne değildir? Akıllı olun oğlum. Nedir ne değildir? Bakalım şimdi. Değerler evine giriyorsun değil mi? Aynen. Yapacak bir şey yok. Bakalım. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın teraziler. Ne diyormuş? Yeniliği yaptınız. Tamam onu anladık. Kendimden biliyorum ama benim güneş burcum terazi. Yeniliği yaptınız. Evet. Şimdi kendini kanıtlama zamanı Sayın Terazi. Kendini kanıtlama zamanı. Daha ne kadar kanıtlayayım oğlum ben kendimi? Allah Allah ya. Ayıp denen bir şey. Allah kitap vicdan. Allah kitap vicdan nerede? Ayıp denen bir şey var ya. Oğlum yeni köklü kararlar almaya doğru gidiyorsun. Senin haberin yok. Dönüşüm yeni kararları getirir yanında. Çünkü bunlar değerler. O değerleri önümüzdeki süreç dönüşümle beraber daha büyük bir aşamaya götüreceksiniz. Ha. Uyan da balığa gidelim lan. Aynen. Peki neymiş olay? Sıkıntı çıkmasın. Çok sıkıntı olmaz değil mi? Bakıcıyız. Bakıcıyız. Bakıcıyız oğlum Allah Allah. Tabii bakıcıyız. Bakıcıyız. Alıştıra mı söyleyeyim birden komple böyle çıksın mı? Çünkü şimdi bir kaostan geçiyorsun. Aynen. Bildiğin gibi değil ya. O bitti. O kaostan geçiyorsun. O yatırımlara doğru gidiyorsun şu anda. Tam üstüne bastın. Ayağını kaydı. Tam üstüne bastın. Şimdi tam o kararları aldıktan sonra rahatlama aşaması Sayın Terazi. Şabbe. Şabbe. Matematiksel olarak değil mi? Aynen. Bitti. Matematiksel olaraksa bitmiştir. Sadece bundan sonraki süreçte üstüne her zaman aldığın gereksiz insan yükünü alma. Bıraktın hepsini geçmişte o gereksiz insan yükünü. Alma abi ben hallederim deme ya Allah Allah. Tabii. Net. Ben de bundan sonraki süre bitti. Bana ne? Bitti. Gelelim şimdi akrep burçlarına kardeşim. Akrep. 1 numaralı ev. Akrep burcu. Bütün olasılıklar gölgelerin gücü adına. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. Ve 3 numaralı kart. Sayın akrepler, bir süredir keyifler yerindeymiş, hayırdır? Rehavete kapılmadınız umarım. Rehavete kapılmadınız çünkü bundan sonraki süreç o rehavete kapılmazsan çok daha rahat yaşayacağın bir süreç ama bunun için bedel ödemen gerekiyor. Dünya kartı. Satürn bedel ödetmektir. Başka bir boyuta geçersin ama o boyutta dönüşümün arifesini, dönüşümün dibini yaşayacaksın ya yarın hani. Aynen. Onun için biraz sabırlı olman gerekiyor. O sabır seni bundan sonraki süreçte hem nefes aldıracak. Şimdi rahatsın, nefes alamıyorsun. Hem de rahat olacaksın hem nefes alacaksın. Yani kombi paket sunulacak sana. Aile boyu, boru değil. Aile boyu. Haberler gayet olumlu gelecek. Tılsımların yedirisi zaten haberlerin olumlu geçeceğini söylüyor. Sadece o yeni aşamaya geçerken ki soru işaretlerini çöz. Geri adım atana dövüyorlar. Tabii tertemiz bir şekilde dayak yersin. Niye döverler? O zaman buraya niye geldin diye döverler. Tabii. Bunun kuralı o.
Olayı halledip de sonuçlara gelince dövmüyorlar. Baştan dövüyorlar. Yani tertemiz. Tertemiz. Hani oradan getirirler onu. Ellerinize sağlık. Çok, bu dayak iyi geldi. Bu dayak iyi geldi. O dayağı atıyorsa şımarmayasın diye oğlum. Aynen. Yeni dünyaya girdim çok rahat. Oh bir şey yapmasam da olur sıkıntı yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. O şansları iyi değerlendirip yeni dünyada baştan yardıracaksın. Sana o olumlu haberleri boşuna göndermedik biz değil mi? Allah Allah. Bir numaralı evden 2 numaralı ev değer üretmen diye. Değer üretmen gerekiyor diye yaptık biz bunların hepsini. Orada hemen eksi çarpıp artı mı yapacaktın? Sen ne yapıyorsun? Ben rahatım takılıyorum. Yemezler. Yemezler. Sen de dönüşüme gireceksin oğlum. Bitti. Şimdi her ev bir maddeyle, bir değerle dip dibe olduğu için onlar bunu yapıyor. Sende bütün olasılıklar var. Sen olmasına rağmen yapamıyorsan oha. Aynen. Gelelim şimdi yay burçlarına. Sayın yaylar nedir durum? Kapattınız mı lan o geçmişi? Delikanlı gibi söyleyeyim. 12 numaralı ev oğlum. Kapatmadıysan zaten şimdi göreceksin. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Doğru zamanda doğru hamleyi yaptın mı? Yapmış olman gerekiyordu şimdiye kadar. Şimdi yapma niyetin var mı diye sormuyorum bak. Dikkatini çekerim. Yapmış mıydın? Geçmiş kartı bu. Yapmış mıydın? Yaptıysan eğer şimdi onun mücadelesine gireceksin çünkü. Ama onun için de geçmiş kartı orayı kapatıp yardıracaksın. Bak şimdi. Bak şimdi. 12 numaralı ev ya. Yemiyor değil mi delikanlı? Bu kadar ses çıkarmadığına göre ki ben bir sonraki kartın ne olduğunu biliyorum. Ama bak burada. Sen dedi bilinçaltı. 12 numaralı ev bilinçaltı demek zaten. Bilinçaltının kendisi yani. Yumurta geldi kıçın ağzına. Yumurta kıçın ağzına geldi seninkinde. Yusuf. Peki tamam 12 numara 11 tane ev vardı. Orada yaptığın artistliği şimdi de yapsana. Yap şimdi o artistliği. Yapıyordu ya hallederizdir, odur, şudur. Bildiğin ya. Bunu yaparım, şunu yaparım, şunu yaptım, bunu yaptım. Hadi 12 numaralı evde. Hadi. Yap. O artistini şimdi de yap. Sen de kız o artistini şimdi yapsana hani. Manipüle ettin herkesi. Şimdi geldi yumurta kıçın ağzına. Hadi yap. Bakalım şimdi. Bakalım şimdi. Nereye gidiyor? Error veriyorum. Vermeseydin şaşırırdım zaten ya. Error vereceğin dünden belliydi oğlum senin. Aynen. Çünkü şimdi jenerasyon değişiyor. Yeni nesil aşamaya geçiyorsun. Eski nesil fikirler burada çalışmıyor. O buram havalı dolaşan yay error veriyor. Güncelleyeceksin oğlum. Aynen. Güncelleyeceksin. Onu bir de 12 numaralı evde yapacaksın. Bundan sonra artık atıp tutmak yok. Tabii. Temiz oğlum. Temiz tamamen sorumluluklar. Senin kılıçların dokunusu niye Yusuf gidiyor? Yumurta kıçın ağzına geldi. Güncelleme gerekiyor. Onun için de sorumluluk gerekiyor. Bir sonraki aşamaya geçmeye can atıyorsun. Ama onun için bunları yapmaya hiç can atmıyorsun. Hani atıyordun 11 evde? Ne oldu ona? Orada küklü bir kalite yaratalım dedik hatta hep beraber. Bak küklü kalite burada. O bilinçaltını aşacaksın. Aşmak zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Ondan sonra yine havalı istediğin gibi konuşursun. Sıkıntı yok bizim için. Gelelim sayın oğlak burçlarına. Allah'ım bildiğin gibi değil. O derece aynen. 11 numaralı ev oğlum dış bağlantılar. Dış bağlantılarla dönüşüm. Hadi 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Verin coşkuyu sayın oğlaklar. 1 numaralı kart der ki daha önce çizgiyi belirledin mi abi?
Ben buyum, ben bunları yapacağım dedin mi? Yoksa ben düşünürüm mü dedin? Düşünürüm dediysen sıvadın çünkü şu anda. Niye? Çünkü bundan sonraki aşama onlarla ilgili haberler, belirlediğin sınırlarla ilgili haberler gelecek. O sınırlar seni tırsıttıracak, girecek. Niye? Çünkü lan yeni level'a geldik. Burada şimdi bir susun ya. Bir sus, sıkıntı çıkmasın. Bir susun. Ne oldu? Sınır mıdır şimdi belirlemeyelim. Şimdi bize ne verecekleri belli değil. Biz şimdi bir şey söylesek ondan yapamayız. Yani sıkıntı çıkar. Olmaz. Yani sağlam sıkıntı çıkar. O belirlemek zorundaydın oğlum. O sınırları belirlemek zorundaydın. Onu yapacak bir şey yok. Şimdi tabii karşıdan geliyorlar. Hangi sınırlara göre geliyorlar? Önce onlar konuşsun. Tamam da onlar sınırlarını görüp ona göre konuşacaklar. O zaman ne olacak? Kim varsa çağırın. Seninki risk alacak ya. Yani sırrını atacak birini arıyor. Kim varsa çağırın abi. Herkes eline altına taşı koyacak. İyi de algoritma senin. Onları çağırsan ne olur? Ne olur biliyor musun? Şey olur. Patlar. Ama onlar yüzünden olmadı, ben önümü öngöremedim. Onlar 5 dakika önce burada değildi. Hadi. Sen çağırdın, gördük. Şimdi bu bize name yapma Sayın Oğlak. Şimdi çağırırken onların da hakkını yemeyelim diye çağırıyor. Ama hesap sorulduğunda onlar yüzünden yapamadım. Manipülasyonu görüyor musunuz? Atışı sen yapacaksın oğlum. Onlar değil. Ayıp denen bir şey var ya. Atışı sen yapacaksın. Hamleleri sen yapacaksın. Satrancı sen oynayacaksın. Hiç kimse oynamayacak. Sen yapacaksın abi. Ve o maceraya sen atılacaksın o sınırlar çerçevesinde. Hadi. Yapacaksın oğlum. Yapmak zorundasın. Matematiksel olarak başka olasılığın yok. Sonuçta o da kalmayacak, onlar da kalmayacak. Sen kalacaksın, Satürn senden hesap soracak. O zaman ne diyeceksin? Etrafında kimse yok. Ne diyeceksin? Diyecek hiçbir şey yok. İçine dur. Şuraya bak. Gelelim şimdi Sayın Kova. Kariyer evi oğlum. Aynen. Sayın Kova kariyer evi. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın Kovalar. Modül gitti değil mi? Hem komple gitti. Bildiğin gibi. Bir gitti tam gitti. Ölüm kartı oğlum gidecek tabii. Ölüm kartı. Şimdi sen uzlaşmacı davranmak durumundasın. Uzlaşabilmek için Sayın Kova. Uzlaşmacı davranman gerekiyor. O masalara oturup anlaşmaları yapman gerekiyor. Ve ondan sonra beklemen gerekiyor. Ne oldu? Her şey otursun bir yerine. Allah'ım bildiğin gibi değil. Bak istesen de sonuç alamayacaksın. Her şey önce yerine otursun. Her şey dönüşsün. Akrep. Her şey dönüşsün. Ondan sonra oturdu mu her şey? Dönüştü mü? Dönüştü. Yardır ondan sonra. Ondan sonra yardır. Ondan sonra sıkıntı yok. Aynen. Bak. O dengelere oturacak, değerler dengelere oturacak. Sen o değerlere konsantre olacaksın. Ondan sonra onu konsantre için gereken desteği göreceksin. Gölgelerin gücü adına. Ve en son inandım. Burası benim delikanlı gibi. Orası senin inandığın yol. Evet bitmiştir. Yani konu kapanmıştır. Bitti. Orası senin inandığın yolsa bitti olay. Konu kapandı. Bu yeni modül tamamen senin istediğin gibi değil mi? Evet. Nokta. So. Kurz und schmerzlos. Kova yorumu kısa oldu ama net abi net. Gelelim şimdi sayın balık burçlarına. Tertemiz. 9 numaralı ev. Kendi zodyakta sahibi yay. Zodyakta sahibi yay. Ama balığın evinde akrep. Öğrendiğin şey aslında seni dönüştürecek demektir bu. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart.
Ve o dönüşüm üstünde bir daha öğrenecek. Niye? Çünkü onun akrepten sonra tekrar yaya girecek. Şimdi dönüşüyor 9 numaralı evde. Dönüşürken 9 numaralı evde olduğu için, 9 numaralı evde yay olduğu için öğreniyor. O öğrendiğini ondan sonra kariyer evine haline getirecek. Yay burcunda. Yine öğrenerek. Double öğrenme var. Double öğrenme ama bunun için önce bir helalleşmen lazım. Helalleşmiş olman gerekiyordu. Helalleştin mi? Helalleştiysen eğer şimdi onun getirisini gelmesini beklemen gerekiyor. O da dönüşümün sonrasında olacak zaten. Ve onun için de yepyeni bir düzene geçiş yapmak zorundasın sayın balık. Net, tertemiz. Tertemiz yeni bir dönüşüme doğru geçiyorsun sayın balık. Kariyer evini baştan inşa edecek, orada yapacak bir şey yok. 2, 3, 4 sayın balıklar. Onun için de değerlerine odaklanman gerekiyor. Has, en orijinal masterclass değerlerine şey yapman gerekiyor ki o dönüşüm tamamlanabilsin. Onu yaptıktan sonra Boeing sesi gelecek zaten. O Boeing sesi de diyecek ki ben dalgalanıyorum. Oturacaksın zaten, ben dalgalanıyorum. Bundan sonraki süreç aksiyon olacak. Yeni düzenin yeni aksiyonu bitti. Dizayn oturduktan sonra orada bir verim olabilmesi, aksiyon olması lazım. Normal bir matematik bu. Bitti. Sayın balık. Arkadaşlar bugün benlik bu kadar. Bugün benden bu kadar. Benlik bu kadar. Bugün benden bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese arrivederci. Eyvallah.